Dikkat dikkat! Corendon Spor Talks uçuşu için son çağrı. Bu uçuşta bolca spor konuşulacak, yıldız isimler ağırlanacak ve oyun dışı hiçbir şey kalmayacak. Koltuklarınızı dik konuma getirin, telefonlarınızı uçuş moduna alın. Ama kahvenizi unutmayın. Çünkü Corendon Spor Talks şimdi başlıyor. 6 aylık bir başkan seçimi olmaz. Şu an Serdal Bey'e en azından bir dönem daha izin vermek lazım. Beşiktaş'a biraz istikrar lazım. Siz başkan olsaydınız teknik direktör konusunda çalışmanız var mıydı? Ben Sergen'i çok istedim. Bazı yöneticiler yoklama da çekiyorlar sosyal medyada. Beşiktaş 1,5-2 milyar TL arasında faiz ödüyor. Sosyal medyada ilk yalanı atan kazanıyor. 10 milyon euro Aha. Beşiktaş kulübüne bağışladı. Rafa'yı transfer etmek istediğimiz zaman menajeri falan inanmadı. Spor Talks'a hoş geldiniz. Bugün konuğum sevgili Hüseyin Yücel. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Beşiktaş Kulübü'nün sevgili başkanı, eski başkanı. Eski başkan. Evet. Ama hasta bir Beşiktaşlı. Evet. Beşiktaş aşkı nereden doğdu Sayın Başkan? Beşiktaş aşkı çocukluktan tabii. Nasıl Beşiktaşlı oldunuz? Aileden. Bizim tüm aile Beşiktaşlı. Babam, annem, kardeşlerim tabii hakeza aynı şekilde. Çocukluktan Beşiktaşlı olduk. Tabii fanatiklik şeyi de arttı. Ergenlikte, ortaokul ve lisede Sen Menoa'da okuyorum ben. Karaköy'de okudum. Oradan İnönü Stadı'na geçiş de kolay. Aynen yürüme. 2-2,5 gibi biterdi bizim okul. Maç günleri akşam işte 7'ye kadar 8'e kadar statta hep beklerdik. Orada bayağı bir alevlendi tabii Beşiktaş aşkı. Geçtiğimiz olağanüstü kongrede adaydınız. Evet. Peki önümüzdeki kongrede aday mısınız? Mayıs'ta aday değilim. Ben bunu zaten deklare de ettim. Evet. Çünkü 6 aylık bir başkan seçimi olmaz. Şu an Serdal Bey'e en azından bir dönem daha izin vermek lazım. Yani önünü açmak lazım, destek olmak lazım ki aklındaki projeleri, fikirleri hayata geçirsin. O yüzden Mayıs'ta herhangi bir şekilde aday olmayacağımı zaten deklare etmiştim. Hatta üstüne de Serdal Bey'i de destekleyeceğimi deklare ettim. En son divan kurulunda da aynı şeyi söyledim. Yani birazcık Beşiktaş'a şey gerekiyor, stabilite gerekiyor, istikrar gerekiyor. Çünkü son 3 senede, son 2 senede yaşanan olaylar hakikaten çok iyi üzüntü verici ve sağlıklı olmadı. Ve bunun sonucunda da tabii hep kötü sonuçlar geldi. O yüzden Beşiktaş'a biraz istikrar lazım şu an. Siz başkan olsaydınız teknik direktör konusunda çalışmanız var mıydı? Ben Sergen'i çok istedim. Sergen'le görüştüm. Hatta ilk görüşmemizde pozitif de yaklaşmıştı. Yurt dışındaydı ama daha sonra Beşiktaş'ın içerisindeki özellikle bu yönetimsel sıkıntılar, İşte Samet Hoca'nın televizyona çıkıp konuşma yapması vesaire tabii çok huzursuz etti. Sadece Sergen Hoca'yı değil tüm camiayı çok huzursuz etti. Amiyane tabirle önce bir yönetimsel krizleri aşın. Ondan sonra başımın üstünde yeriniz var diye deklare etti Sergen Hoca. Kendisi de %100 haklıydı. Yani o karmaşalığa, o belirsizliğe gelmek hakikaten çok mantıklı olmayabilirdi. Ben de özellikle bu yüzden seçime gittim. Ortadaki belirsizlik ortadan kalksın. Genel kurul iradesini ortaya koysun ve yetkiyi bir başkana versin ve önü açık, istikrarlı bir şekilde başkan ve yönetim takımı istenilen seviyeye ulaştırsın diye. İnşallah işte startı verdik. Serdal Bey de devam ediyor. Hayırlısı. İnşallah daha iyi olur. İnşallah daha iyi olur daha tabii iyi. ki. Peki, Sergen Hoca illa gelecektir ama Beşiktaş'a. Evet, bakalım ne zaman. Ben de çok, hatta futbolculuğunda hayranı olduğum, teknik direktörlüğünde de hayranı olduğum çok değerli bir futbol beyni Sergen. Hak ediyor. Gerçekten hak ediyor. Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış okullarınız var. Öte yandan bakıyorsunuz Beşiktaş Kulübü hangisini yönetmek daha zor? Beşiktaş'ı daha zor. Neden? Beşiktaş çok daha zor çünkü en azından okul yönetimlerinde bir hiyerarşi var. İşte herkes görevini biliyor, sorumluluğunu biliyor ama Beşiktaş yönetiminde herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyi bildiği için de yönetmek çok daha zor. Etkilenir misiniz sosyal medyadan? Ya etkilenmiyorum diyen yalan söyler bana göre. İlla insan etkileniyor. Ama pozitif eleştiri anlamında da ciddi katkıda sağlıyor bana göre sosyal medya. Yani oradaki fake hesaplara bir ay önce açılmış, 3 ay önce açılmış, sadece seçim döneminde açılmış hesaplara çok kafayı takmazsanız orada hakikaten ciddi, güzel, yapıcı eleştiriler de oluyor. Ama kafayı takmadan da yapamıyorsunuz. Kafayı takmadan da yapamıyorsunuz. Peki çok merak ediyorum. Bu sosyal medyadaki etkiler, olumlu ya da olumsuz etkiler, kulüp politikasını etkileyebiliyor mu? Bu kadar güçlü oluyor mu? Bence etkiliyor. Yani etkilemiyor diyor yöneticiler ama sadece Beşiktaş özelinde değil, tüm takımlar özelinde ben söyleyeyim. Çünkü bir transfer yapacaksınız ya da teknik direktör gelecek vesaire. Hatta şunu çok iyi biliyorum ki
Bazı yöneticiler yoklama da çekiyorlar sosyal medyadan. O kadar. Tabii canım. Birini almadan önce bir şunu verelim alttan, bakalım ne çıkacak. Transfer pazarlaması önce sosyal medya üzerinden yapılıyor. Yani herkes için geçerli değil tabii bu da. Elbette. Bu tip işler yapanlar da var. Ama etkilenmemek mümkün değil yani. Etkilenmiyorum diyen yalan Yalan söylüyordur. Tabii. Fenerbahçe ile Galatasaray sanki çıtayı biraz daha yukarıya çıkardılar. Evet. Beşiktaş, Trabzonspor gibi iki takım da biraz daha aşağıda kaldılar. Şimdi bu makası kapatabilmek için ne yapması gerekiyor Beşiktaş'ın? Öncelikle Beşiktaş'ın en büyük dezavantajı son 3-4 senedir herhangi bir oyuncu satışı gerçekleştiremedi. Yani özellikle Fikret Orman döneminden sonra herhangi bir futbolcu satışı, futbolcu ihracı gerçekleştiremedik. Ki siz de o dönemde yönetimdeydiniz. Tabii evet. Hal böyle olunca çok ciddi ekonomik darboğaza girdi Beşiktaş. Sponsorlukların zaten gelirleri belli. İşte kırdılmış sponsorluklar var vesaireler var. O yüzden Beşiktaş'ın ekonomik problemlerini çözmeden o makası daraltmak biraz zor gibi gözüküyor. Bununla alakalı da Sayın Başkan Serdar Adalı ilk adımı attı. Sermaye artırımıyla beraber tüm Bankalar Birliği'nden olan borçları kapatacağını taahhüt etti. Ki bunun da ilk emaresini gördük. Onayı aldı SPK'dan. İnşallah önümüzdeki aylarda Bankalar Birliği'nden çıkmış olacak Beşiktaş. Ben bir ekonomist değilim ama genel olarak baktığınız zaman sermaye artırımı bir parça cepten yemek değil mi Sayın Başkan? Şöyle cepten yemek değil. Eğer sermaye arttırıp gelen fonu 30-35 yaşındaki futbolculara harcarsanız tabii ki cepten yemek. Ama gelen sermayeyle Bankalar Birliği gibi borç kapatırsanız, çünkü şu an Beşiktaş 1,5-2 milyar TL arasında faiz ödüyor. Sadece faiz ödüyor. Bunu kapattığınız takdirde böyle bir tasarruf elde etmiş olacaksınız. Gelirlerinizin hemen hemen hepsi %90'ına yakın bankalara temlikli. Bunlar boşa çıkmış olacak. Yepyeni bir yapılanmaya gitme imkanınız çok mümkün. O yüzden çok cepten yemek gibi değil. Doğru kullanıldığı takdirde sermaye artışından gelen kaynak. Doğru kullanmak, nasıl doğru kullanacaksınız? Bunun için sizin özellikle, ki hem başkandınız hem başkan adayıydınız, sizin için özel bir formülünüz var mı? Ürettiğiniz bir formül ve şöyle gelişeceğiz dediğiniz. Şöyle dediğim gibi sermaye artışı gibi gelen ek kaynakları kesinlikle kulübün istikrarlı büyümesi amacıyla kullanmak gerekiyor. Yani herhangi bir şekilde futbolcu transferlerine, hoca transferlerine ayırmamak gerekiyor. Hoca ve futbolcu transferlerini kesinlikle sponsorluklarla halletmemiz gerekiyor. Kulübün kasasından çıkmadan. Tabii kulübün kasasından çıkmadan. Bunu yapabilecek gücü var mı Beşiktaş'ın? Kesinlikle var. Yani Beşiktaş Türkiye'nin en eski kulüplerinden bir tanesi. Mutlaka. Mevcut yönetimin görüştüğü sponsorluklar olduğunu biliyorum ben. Yani Beşiktaş'ın sponsor bulamama gibi bir lüksü yok. Sadece 3 kuruş aşağı mı 3 kuruş yukarı mı ona bakmak lazım. O da tabii ki direkt şeye endeksli. Sportif başarıya. Beşiktaş maalesef son 2-3 senedir herhangi sportif başarı anlamında bir şey kaydedemediği için tabii sponsorluklar da aynı oranda birazcık gerileme yaşıyor. Ama Beşiktaş çok büyük bir marka. Çok büyük bir marka. O yüzden birazcık emek vermek lazım, saldırmak lazım sağa sola. Son içinde bulunduğunuz Hasan Arat dönemi, Hasan Arat döneminden sonra sizin başkanlık süreciniz. Burada nasıl bir hata yapıldı? Nasıl bir tabiri caizse tökezleme yaşandı? Hata daha önce de ben söyledim çok fazla canlı yayında. Şimdi tekrardan Hasan Bey'in dönemine dönüp de kişiselleştirerek söylemiyorum. Sadece istemiyorum. Şey olarak soruyorum. Futbolda çok başlılık oldu. Yani her kafadan bir ses çıktı. Bu da akabinde huzursuzluğu getirdi. Yanlış transfer politikası izlendi maalesef. Yani Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bölgeler belliydi. Ama biz zaten halihazırda ihtiyacımız olmayan bölgelere transferler yaptık. Çok bas bas bağırdık. Bazı yönetici arkadaşlarımız bağırdı ama sonuçta hocası vardı. İşte sportif direktörü vardı Brad Friedel diye. Samet Hoca keza ayrı bir taraftaydı, ayrı bir sayfadaydı. Feyyaz Hoca vardı. Böyle olunca da ebesi çok olan çocuk ters doğarmış ya. O minval maalesef kötü oldu. Bakarsanız şu an takım aynı takım. Son 6 maçta 5 galibiyet aldı. Ama sonuç farklı. Sonuç farklı. Tabii, ama seçime giderken Adana Demirspor deplasmanında bile biz mağlup geldik yani çok. Fikret Orman döneminde, ki ilk döneminden söz ediyorum Fikret Orman'ın, bir feda dönemi vardı. Beşiktaş yine ekonomik bir kriz içerisindeydi. Fikret Orman'la beraber şampiyonluk gelince Beşiktaş nefes almıştı ve ayağa kalkmıştı. Sonra tekrar böyle bir krizin içerisine girdi. Siz fedayı doğru bulur musunuz? Beşiktaş küçülerek büyür mü? Yoksa daha büyük yatırımlar yapmak zorunda mı? Ya bu iki aradaki farkı nasıl değerlendirirsiniz?
O dönem tabii yapılması gerekiyordu. Çünkü stat da yoktu. Stat inşa edilecekti. Akabinde diğer takımlar da zaten bu tip projelere imza attılar. Ama artık onların bana göre modası geçti. Yani küçülerek büyümeden ziyade orada o tip projelerle toplayabildiğiniz gelirler zaten belli. Şu an yeni kreatif fikirler ortaya atmak lazım. Özellikle sponsorluklar anlamında. Mesela şöyle bir kafamda bir şey vardı. Tabii bunu genel kurula sormadan hayata geçirmek mümkün değil ama şu an 3 büyük takımımızın aslına bakarsanız isim sponsorluğu yok. Şu an dünyaca ünlü bir marka gelse, Beşiktaş X futbol takımı olsa ve geçici süreliğine olsa, biz buradan yıllık 30-40 milyon dolardan 5 yıllık anlaşma yapsak takım zaten kurtulmuş oluyor. Böyle bir projeniz var mıydı? Böyle bir projem vardı ama bu tabii ki tepki de çekebilir. Çünkü Beşiktaş'ın sonra isim mi getirdin, niye yapmaya çalışıyorsun, kulübü Genel kurul kararı gerekir herhalde bunun Genel için. kurul kararı aslında gerekmiyor ama genel kurula sorardım ben olsaydım. Yani dünya devi bir markayı örnek verelim. Apple diyelim mesela. Olmaz ya Apple. Yani Beşiktaş Apple futbol takımı gibi çok ciddi bir kaynak, çok Siz ciddi buna bir çok sponsorluk. sıcak bakarsınız tabii. Ben ekonomistim zaten, finansçıyım. Direkt sıcak bakarım. Yani kalıcı bir şey olmayacak bu sonuçta. 3 yıllık, 5 yıllık olacak. En azından bu dar boğazdan çıkmak için çok ciddi gelir getirir. Hasan Arat dönemi sona erdiği zaman bir takım iddialar ortaya atıldı. Darbeydi vesaireydi falan diye. Sonra da bunların gerçek olmadığı ortaya çıktı. Ki sosyal medyadan yayıldı bütün bunlar. Sosyal medyayı kontrol eden bir mekanizması var mı kulüplerin? Ya da sosyal medyayı kullanan diyelim. Doğru. Kesinlikle var. Yani kulüplerin demeyelim de yöneticilerin var. Bazı yöneticiler çok meraklı oluyor bu işlere, sosyal medya işlerine. Bunlar da zaten camiada 3 aşağı 5 yukarı biliniyor. Onlar işte gerek kendi kanallarını kuruyorlar, kendi platformlarını oluşturuyorlar, kendi çevrelerini oluşturuyorlar. Onlarla uğraşıyorlar. Bunu sadece transferler üzerinden değil. Değil, Kulüpten genel olarak, güç tabii. devşirme adına Tabii. yapıyorlar. Serdal Bey çok güzel bir örnek verdi geçen gün televizyonda. Başkan seçildim dedi. 2 hafta sonra başkan istifa diye şey açmışlar Twitter'da. Hashtag açmışlar. Yani bu trajikomik zaten yani. Ama dediğim gibi sırf tweet atmak için kurulan hesaplara, 2 aylık, 3 aylık hesaplara bakıp da yol alamazsınız. Sizin Bahçeşehir Koleji basketbol takımınızı alma sürecini Evet. çok yakından takip ettim. O bir yatırımdı ve o bir süreçti. Yani adım adım gelişen ve gideceği nokta, hedef belli olan bir süreçti. Bu anlamda olimpik sporlarda da benzer bir başarıyı Beşiktaş'a getirebilme şansınızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet, açıkçası. kesinlikle. Yani futbolu bir kenara koyarsak diğer branşlarda, çünkü oradaki seyirci kitlesi de sabreder, destekler, sonuna kadar arkasında durur. Keza siz söylediniz, Bahçeşehir Koleji basketbol takımında tıpatıp aynı şeyi izledik. Evet. Bir alt ligden geldik. Bu sene 8. yılına girdi. Yeri geldi Avrupa Kupası oynadık. Yeri geldi kümede kalma mücadelesi ettik. Altyapılara çok ciddi önem verdik. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında oyuncu yetiştirdik, yetiştirmeye devam ediyoruz. Sonunda da bir başarı geldi. Bugün itibariyle Euro Cup'ta yarı final oynayacağız. Ligde de inşallah playoff'ları gerçekleştireceğiz. Ama tabii işte orası taraftar baskısının olmadığı, daha çok çocukların eğitimleriyle sportif anlamda birleştirdikleri bir mecra, bir platform olduğu için velisiyle, öğrencisiyle, öğretmeniyle sürekli herkes takımının arkasında. Hal böyle olunca da ortaya başarı çıkıyor. Bahçeşehir Koleji'nin başkanlığını şeye bıraktınız. Kardeşime bıraktım. Beşiktaş hayatımıza girince. Beşiktaş hayatınıza girdi. Beşiktaş elenmeseydi çeyrek finalde karşı karşıya gelecektik. Peki nasıl olurdu duygular? Allah sıkıntılı olurdu. Bir tarafta kardeş, diğer tarafta Beşiktaş. Evet, kesinlikle sıkıntılı olurdu. Bir kere daha karşılaştık lig müsabakaları olduğu zaman. Mesela sosyal medyanın kötü yanlarından birini söyleyeyim. Euro Cup'ta mücadele ediyoruz ikimiz de ve Euro Cup'ın kendi almış olduğu karar var. Diyor ki deplasman tribününe bu kadar bilet verebilirsin. Daha fazla veremezsin. Sosyal medyadan yazıyorlar bize. İşte Beşiktaşlılara bilet satılmıyor. Engelleme yaptınız, onu yaptınız, bunu yaptınız. Halbuki bizde hiçbir alakası yok. Yani yapma şansımız yok. Ben tam tersini diyorum ki Bahçeşehirli olan yerlerden biletleri alın. Truva atı gibi. O şekilde girin içeri. Ama tabii anlatmak çok zor. Biri söylemişti. Sosyal medyada ilk yalanı atan kazanıyor. Doğru. Gerçekten doğru. Peki kulübe şu anda dışarıdan bir destek oluyor musunuz? Şu an itibariyle. Kulübe destek oldum ben zaten Hasan Arat döneminde. Bununla alakalı da içeride alacağım vardı. Divan kurulunda çıktım. Zaten seçimden önce de söz vermiştim. Kazansam da kaybetsem de belli bir miktar para bağışlayacağımı. Bunu deklare ettim. Şu an onun dışında herhangi bir şey yok. Sakıncası yoksa ne kadar? 10 milyon euro.
10 milyon euro Aha. Beşiktaş kulübüne bağışladınız. Aynen. Yani sizin gibi Beşiktaşlıları herhalde sırtında taşımalı herkes. Sağ olun. 10 milyon euro. Söz Ve vermiştim gerçekten zaten. öyle ama. Evet. Gerçekten öyle. Bunu biraz anlamakta güçlük çekiyorum. Beni bağışlayın ama ne olur. Ben örneğin bu konuda Ali Koç'u anlamakta da güçlük çekiyorum. Son derece başarılısınız. İş adamısınız. Binlerce insana istihdam sağlıyorsunuz. Dolayısıyla bir işe odaklanmışsınız. Ama sanki bu size yetmiyor. Bu yetmiyor ama bir camianın başkanı olmak için çırpınıyorsunuz. Bu duyguyu bana açıklayabilir misiniz? Ayrı bir tutku o. Yani takımınıza zaten gönülden bağlısınız ve tribünlerde sonuna kadar destekliyorsunuz. Takımla beraber seviniyorsunuz, takımla beraber üzülüyorsunuz. Ona göre heyecan yapıyorsunuz. Ama bir de takımın yönetiminde olduğunuz takdirde, başkan olmanız da şart değil, ayrı bir sorumluluk üstleniyorsunuz. Bu sefer o hissettiğiniz heyecan, üzüntü, sevinç çarpı 2 çarpı 10'la belki eşdeğer oluyor. Bu da tabii çok büyük, yani insanın kanına işliyor. Uykusuz geceler var mı? Tabii çok oldu. Çok. Devamlı konferans kollar, geceleri ne yapacağız vesaire. Peki bu transfer sürecinde siz ön plandaydınız. Evet. Birçok futbolcunun transferini bizzat siz gerçekleştirdiniz. Yaşadığınız zorluklarda böyle bir anı var mı? Zorluklarda yani gerçi şöyle bir transfer dönemi geçirdik biz. Transfer dönemine benim başkanlığımda start verdik. Akabinde 3 transferden sonra işte sportif direktör geldi vesaire. Onlar sazı eline aldı diyeyim amiyane tabirle. Çektiğim zorluktan ziyade biraz trajikomik Rafa Silva transferi biraz enteresandır. Çünkü biz Rafa'yı transfer etmek istediğimiz zaman menajeri falan inanmadı. Yani alamazsınız dedi. Gelmez dedi. Ya dedim gel bir İstanbul'a sana Four Seasons'ta bir oda ısmarlayalım. En azından 2 gün gezer dönersin. İstanbul'a geldi, oturduk 3 aşağı 5 yukarı öyle olacak böyle olacak vesaire derken en son bir noktaya geldik. Adam dedi ben şunu istiyorum dedi. Tamam dedim veriyorum. Nasıl veriyorsun dedi. Veriyorum dedim sen istemedin mi? Veriyorum. Tamam ben sana döneceğim dedi. Yok dedim içeri geç. Ara oyuncunu. Bu fiyatla verildi. Kabul mü değil mi? İşte içeri geçti falan bir saat gelmedi. Akabinde tamam prensip olarak olur verdi ama benim gitmem lazım dedi. Tamam dedim. Önümüzdeki haftada biz geliyoruz. Yok dedi ben size döneceğim. Yok dedim biz geliyoruz. Sonra gittik atladık işte. Aldık Rafa'yı geldik. Rafa herhalde orada zorluk çıkarmadı. Zaten bütün Yo, şartlar o açıklanmış. oyuncunun Allah'ı var. Oyuncuda hiçbir sıkıntı yoktu. Ama o işin menajerleri, danışmanları falan yani sadece Rafa özeline değil hiçbir futbolcunun çekilecek çilesi değil yani. Ama Rafa'yı çok istiyorduk. Bir şekilde de bitirmek durumundaydık. Hala görüşüyor musunuz Rafa'yla? Görüşürüz tabii. Öyle mi? Aha. Rafa'yla, Ciro'yla. Size mi geliyorlar? Yo dışarıda. Dışarıda görüşüyorsunuz. Dışarıda aynen dışarıda. Sayın Başkan bir hayal kurun desem. Hüseyin Yücel Beşiktaş Kulübü Başkanı. Ya da taraftarı bir hayal kursa Beşiktaş'la ilgili. Bu hayal ne olurdu? Vallahi herhalde UEFA Kupası'nın alınması olurdu en büyük hayallerinden biri. Diğer tarafta da şöyle bir yarı final falan oynasak Şampiyonlar Ligi'nde en azından muhteşem olurdu. Hem maddi hem manevi açıdan mükemmel olurdu. Yani Türkiye'deki şampiyonluklar tabii ki çok kıymetli, çok değerli ama Avrupa'daki başarı tüm Türkiye'yi temsil ediyorsun. Arkanda 85 milyon var. Sayın Başkan bizim bir uçuş kartı bölümümüz var. Uçuş kartı soru bölümümüz. Berlin International Üniversitesi mezuniyetinde Bahçeşehir ailesi olarak bir araya geldiniz. Bahçeşehir Üniversitesi Global ile Berlin'i bir eğitim üssü haline getirme vizyonunuz var. Peki Türkiye'de eğitim ve sporu birleştiren global çapta bir proje hayal etseniz bu hangi şehirde olurdu ve nasıl hayata geçirirdiniz? Muhtemelen İstanbul'da olurdu. Çünkü Türkiye demek neredeyse %50'si İstanbul demek. İstanbul'dan doğacak tüm Anadolu'ya yayılacak bir proje olurdu ve eğitimle sporu artı sanatı birleştiren bir mekanizma ile olurdu. Biz şu an okullarımızda bunu yapmaya çalışıyoruz. Eğitim, spor ve sanat. Aynen öyle. Çünkü iletişim çağında yaşıyoruz. İletişimi olmayan bir çocuk büyütmek, istediği kadar akademik anlamda başarılı olsun, kendini ifade edemeyen bir birey hiçbir yere gelemiyor. Öncelikle bireyin kendini ifade etmesi lazım. Herhangi bir spor dalıyla ilgilenmesi lazım. Akabinde de akademik başarı olabildiğince gelmesi lazım. Şu an geldiğimiz noktada bu yapay zekalarla beraber, ChatGPT'lerle beraber aslına bakarsanız herhangi bir şey bilmenize de gerek yok. Direkt telefonunuzdan giriyorsunuz. En karmaşık sorudan en basit soruya kadar her şeyin cevabı artık elinizin altında. Sizin bunları hayatınızda düzgün yere konumlandırmanız lazım. Lehinize çevirmeniz lazım. Yoksa herkeste aynı bilgi mevcut. Bunu dediğim gibi sporla, sanatla, iletişimle
güçlendirip çocuklarımızın bu şekilde hayata atılması gerekiyor. Corendon sizi Berlin'e uçuruyor. Uçaktan indiğinizde eğitim mi, spor mu yoksa tamamen farklı bir sektör için mi ilk adımı atarsınız? Hüseyin Yücel'in kariyerinin bir sonraki durağı neresi olabilir? Eğitim için atarım. Yine okul açmak isterim, üniversite açmak isterim. Şu an bizim sadece Berlin'e değil, Berlin, Amerika, Batum, Kıbrıs, buralarda da üniversitelerimiz mevcut. Berlin'de birazcık daha güzel sanatlar ağırlıklı. İlk adımım eğitimle olur herhalde. Sadece üniversite şeklinde düşünmemek lazım. Anaokulundan liseye kadar bir yatırım yapabiliyorsam, böyle bir fırsat varsa, önüme çıkmışsa muhakkak değerlendirmek isterim. Peki Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Enver Bey'e de sevgilerimi Tabii ve ki saygılarımı iletin lütfen. Sağ olun. Sevgili Beşiktaşlılar, Corendon ailesi, önce Beşiktaşlılara sesleneyim. Böyle bir Beşiktaş taraftarına sahip olduğunuz için mutlu olun. Ben böyle bir başkanla sohbet edebildiğim için oldukça mutluyum. Çok teşekkürler.